it has that sort of the excitement. You're never, ever, ever going to be able to get another portrait of Mehmet Fatih from the studio of Bellini. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 770.000 pound'a satın alınarak ülkemize getirilen bu tablo hiç de öyle sıradan bir sanat eseri değil. Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahlar açısından bakıldığında karşıt görüşün ilk sembolüdür bu tablo. Bilindiği gibi dini İslam olan ve adalet konularında Şeyhülislam'ın onayına ihtiyaç duyan bir devletti Osmanlı. Şeyhülislam'a göre ise resim ve heykelcilik putu çağrıştırdığı için Osmanlı'da bunlar gelişememişti ve yapılması da yasaktı. Fatih Sultan Mehmet ise buna rağmen ilk defa portresini çizdirmiştir. Fatih, çocukluğundan itibaren sıra dışı biri olduğunu daima gösteren bir şahsiyetti. Diğer padişahların aksine bilime, sanata, haritacılığa, başka kültürlere ve daha pek çok alana ilgi gösteriyordu. Huzurunda saatler süren felsefe sohbetleri yapılıyor ve sanat dalları hakkında konuşuluyordu. 1463 yılında başlayan Osmanlı-Venedik Savaşı 1479'a gelindiğinde sona erdi ve 26 Ocak günü barış imzalandı. Fatih, barış şartlarından biri olarak Venedik'in en ünlü ressamlarından birinin İstanbul'a gönderilmesini talep etti. Venedik Meclisi toplanıp İstanbul'a gönderilecek sanatçıyı 126 oy, 29 red ve 12 kararsız oyla seçti. Bu kişi Gentle Bellini'den başkası değildi. Bellini o sıralar Venedik Meclisi'nin levhalarının tamiratıyla uğraşıyordu. Haber geldiğinde işi bırakıp hazırlıklara başladı. İstanbul'a varan Bellini, Venedik'in şehirdeki elçisi vasıtasıyla Fatih'in huzuruna çıkarıldı. Ve burada güzel bir sohbet gerçekleşti. Fatih Sultan Mehmet tablosunun yapılmasına izin vermeden önce Bellini'nin yeteneğinden emin olmak istemişti. Bu nedenle Bellini İstanbul'daki ilk aylarını sarayda çeşitli insanların tablolarını yaparak geçirdi. Ekranda gördüğünüz Oturan Katip adıyla anılan bu tablosu da bunlardan biridir. Bu tablo Boston'daki bir müzede sergilenmekte. Tüm bu süreçler sonunda Bellini'nin yaptığı eserler Fatih'in hoşuna gitmişti ve kendisini çizebileceğine ikna olmuştu. Tüm bu testlerden sonra Fatih, Bellini'den kendi resmini yapıp yapamayacağını sordu. Bellini büyük heyecan duyarak bunu kabul etti ve Fatih'in resmini birkaç gün içinde yapıp teslim etti. Fatih resmi oldukça gerçekçi bulur ve çok etkilenir. Bu tablo Bellini'nin en önemli tablolarından biridir. Bellini başarılı bir çalışma döneminin ardından Fatih'in müsaadesiyle vatanına geri gönderilir. Giderken de Bellini'ye pek çok kıymetli hediye ve bir de tavsiyename verilir. Bunun üzerine Venedik, Fatih'in tavsiyesi üzerine Bellini'ye bey ve Palatan Kontu unvanını verdi. Bu ressamın yaptığı pek çok eser Osmanlı Sarayı'nı süsledi. Fakat bu durum tabloların dini değere aykırı olduğunu düşünen bazı devlet erkanlarının hoşuna gitmiyordu. Fakat bu kimseler Fatih'e açıktan eleştiri getirmeye katiyen cesaret edemezdi. Bellini'nin eserlerinin en kıymetlisi Fatih'in bir cihan hükümdarı olarak resmedildiği Grand Türk adlı eseriydi. Bellini ülkesine döndükten sonra Fatih ile ilgili çalışmalarını sürdürdü. Fatih tasvir eden madalyonlar yapmaya başladı. Bellini'ye ait olan ve Fatih'in tasvir edildiği birçok madalyon var. Bu madalyonun diğer yüzünde ise Fatih ata binerken tasvir edilmiş. İşte bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak ülkemize getirilen bu tablo, Bellini'nin o dönemde yaptığı en değerli eserlerinden biriydi. Tablonun çokça tartışılan bir diğer noktası ise tablodaki diğer kişinin kim olduğu. Bununla ilgili birden fazla teori bulunuyor. Genel kanı gencin Şehzade Mustafa, Cem Sultan veya Bosna Kralı'nın oğlu İshak Bey oldu. İshak Bey, Fatih'in pek sevdiği ve yanında bulundurduğu bir kimseydi. Bu nedenle tabloda yer alan kişinin İshak Bey olma ihtimali
kuvvetlidir diyorlar. Ancak karşıt görüşte İshak Bey olmadığını şöyle açıklıyor. İshak Bey, Fatih'in 1. ve 2. Bosna seferleri sonrasında 9 yaşındaki kız kardeşiyle İstanbul'a getirildi. Kardeşi Katerina'nın abisi olduğuna göre o tarihte en az 10 yaşlarındaydı. Eserlerin yapıldığı tarihte ise 20-25 yaşlarına gelmiş olmalıydı. Yaş olarak uygun görünse de ve esir alınmasına rağmen Fatih, Bosna kralının oğlu olarak kıymet verse de kendisiyle eşit statüde çizilmesi zor görünüyor. Çünkü bir padişahla aynı kandan olmayan birinin aynı kareye girmesi mümkün değildir. Onun için oğullarından biri olması daha yüksek ihtimal diyorlar. Fatih'in 3 oğlu var. Bayezid, Mustafa ve Cem. Şehzade Mustafa, Bellini'nin İstanbul'a gelmesinden çok önce vefat etmiş. Şehzade Beyazıt tablo yapıldığında 32-33 yaşlarındaydı. Yani tablodaki genç adamın 20-25 yaşlarında olduğunu tahmin edersek Bayezid olamaz. Bazı tarihçilerse minyatürlerden yola çıkarak Fatih'in hayatta olduğu zamanda varis olarak gördüğü Şehzade Cem olduğuna göre Cem Sultan'dır diyorlar. Cem Sultan olabilir ki Cem Sultan'ın yaşı bu tarihe uyuyor. Ancak Cem Sultan'ın bilinen görüntüsüyle bu tablodaki genç adamın pek de bir benzerliği yok gibi. Son olarak dillendirilen bir diğer ihtimal de bu genç adamın dönemin Venedik elçisinin oğlu olduğudur. Bellini sarayda çalışırken Venedik elçisinin oğlu da kendisine yardımcı oluyor, hatta tercümanlık yapıyordu. Bu nedenle o da olabilir diyorlar. Benim teorimse şu: portredeki genç adam Fatih Sultan Mehmet'in ta kendisi. Bellini'nin bu portreyi İstanbul'da Fatih zamanında çizdiğine göre bir padişahla aynı derecede yabancı bir şahsın resmedilmeyeceği aşikar. Dedikodusu bile kellesini almaya yeter gibi görüyorum. İki tarafında kıyafetlerini incelersek, gencin başındaki başlıkta yer alan tüy, simgeleme açısından gücü elinde bulunduran kibirli bir idareciyi temsil ediyor. Fatih'in başındaki başlıkta bir tüy olmaması, kibir açısından elindeki güce rağmen mütevazi bir kişilik olduğunun temsilcisi. Yani başlıktaki tüyden yola çıkarsak, şahıs Fatih'in kendisine benzemese de İstanbul'un fethi sonrası ortaya çıkan gücü ve kibri giyimine yansıtmış gençlik hali olarak resmedilmiş olabilir. Çünkü kişi genç olmasına rağmen başlıktaki o tüy egemenlik konusunda oldukça iddialı bir kişilik olduğunun göstergesi olabilir. Portrede Fatih Sultan Mehmet 1479 yılındaki güçlü ve olgunlaşmış haliyle 21 yaşındaki hırslı haline, yani İstanbul'u fethetmiş Fatih'e bakıyor. Yani Bellini bu tabloyu yaparken böyle bir mesaj vermiş olabilir. Tabii ki bu benim varsayımım. Tarihçi Babinger resimdeki bu gencin Fatih'in oğlu olamayacağını, çünkü Bellini'nin ziyareti sırasında hayatta olan iki şehzadenin İstanbul'da değil sancaklarında olduklarını ifade eder. Ne kadar tartışmalı olsa da Fatih'in biyografisini yazan bu Alman tarihçiye göre o gencin kim olduğunu tespit etmek mümkün değildir. Tablonun akıbetine dönersek, Fatih'in zamansız ölümü üzerine oğulları Cem Sultan'la Bayezid ciddi bir savaşa tutuldu. Cem Sultan İstanbul'a daha yakın olmasına karşın devletin üst makamında bulunanlar Bayezid'den yana tavır koymuş ve onun tarafını tutmuşlardı. Cem Sultan tabiat olarak babasına daha çok benziyordu. Beyazıt ise daha ılımlı bir kişiliğe sahipti. Nitekim mücadeleyi Bayezid kazandı ve kendisine babasının hatalarını tekrarlamaması yönünde telkinde bulunanları dinledi. Ve ilk iş olarak tabloları saraydan gönderdi. Önce Beyazıt bu tabloların imha edilmesini istedi. Fakat babasının yer aldığı tabloları yaktırmaya gönlü razı gelmedi. Bu yüzden bu tablolar saraydan uzaklaştırıldı. Bu şekilde eserler yurt dışına yollandı ve şimdi günümüzde tekrar evine geri döndü. Bazı yorumlarda Kültür Bakanlığı ne yapıyor, onlar neden sahip çıkmıyor gibi serzenişlerde bulunmuş bazı kişiler.
Ancak Kültür Bakanlığımız da yurt dışındaki eserlerimiz konusunda çok iyi çalışmalar yapıyor. 50 yıl önce Türkiye'den İsviçre'ye kaçırılmış ancak 2017'de geri getirilen Herakles lahidi alkışlanacak bir iş. Hatta geçenlerde ülkemizden çalınan İkiboğlu Kağanı heykeli ve lahit filmlere konu olacak bir operasyonla ülkemize geri getirilmişti. O yüzden Kültür Bakanlığımızın bu çalışmalarının takdir edilmesi gerek. Bütün bunlar bizim kültür hazinemizdir. Benliğimizin birer parçasıdır. Umarım yurt dışındaki tüm eserler bir gün ait oldukları yere, evlerine geri dönerler. Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.